Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalınızın kapanmasına sebebiyet verecek 5 tane çok önemli maddeden bahsedeceğim. Birçoğunuzun kanalı bu sebepten dolayı kapanabilir. Eğer söylediklerimi söylediğim şekilde uygularsanız kafanız rahat edecektir. Bu sebeple izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi biliyorsunuz ki videolarımızın altına açıklama ekliyoruz. En çok yapılan hatalardan bir tanesi, yani birinci maddemiz, açıklama, etiketleme ve hashtag kullanımında politika ihlali uygulamak. Birçok arkadaşımız bunu bilinçsizce yapıyor. Biz de elimizden geldiğince bilgilendirelim. Şimdi bir video yüklerken arkadaşlar özellikle açıklama kısmında aşırı şekilde, yani burada 5000 karaktere kadar doldurabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız aşırı şekilde uzun açıklamalar yazıyorlar. İlki bu. Aşırıya kaçmamanız ilk kurallardan bir tanesi. Açıklama eklerken konuyla alakalı olmak suretiyle 1-2 satır uzunluğunda güçlü açıklamalar yazacaksınız. Buradaki güçlüden kastımız içerisinde konunuzla alakalı anahtar kelimeler geçecek, insanların arayabileceği şekilde. Bakalım bize ne diyor? Açıklama yazarken aranabilir açıklamalar yazmanız, açıklamayı üst düzeye çıkartmanız önemli. Bir de izleyicilerin kullanabilecekleri açıklamalar oluşturmanız gerçekten önem teşkil ediyor. Aranabilir açıklamada videonuzu açıklayan 1-2 anahtar kelime belirleyip bunları hem açıklamanızda hem de başlığınızda belirgin bir şekilde öne çıkarın diyor. Bu bizim için önemli. Baktığınız zaman bu konuyla alakalı diğer bir maddeden bahsedelim. Özellikle arama performansını arttırmak istiyorsanız videonuzun açıklamasıyla alakalı olmak suretiyle en fazla 1-2 paragraf uzunluğunda güçlü açıklamalar yazın ibaresi burada yer almaktadır. Gösterdiğim görselde yine orijinal metin görselidir. Bir diğeri hashtag kullanımı. Bu da yine birbirinden farklı kanalların çok aşırı şekilde maalesef yanlış uyguladığı bir yöntem. Yine açıklama kısmına onlarca böyle masmavi hashtag kullanımına gidiyorlar. Bunların iyi olduğunu düşünüyorlar bu yöntemin. Hayır, aramalarda hashtag kullanırken aşırı etiketleme diye bir ibare var. Aşırı etiketlemede bulunduğunuz zaman çok sayıda etiket eklenmesi videonuzun yüklenmelerden veya aramalardan kaldırılmasına sebebiyet verir. Tabi bunun yanında diyor, sen diyor konuyla alakalı açıklama veya hashtag kullanırken diyelim ki 2 tane konu var. Bir tanesini yazdın ama öbür konuda izlenme çekeceğini biliyorsun. Sırf konuyla alakasız ama sırf izlenme çeksin diye gelip diyor buraya eklersen işte o zaman da diyor benim için yanıltıcı içerik olur diyor. Yani videoyla doğrudan alakalı olmayan hashtagler eklerseniz, ki bu hashtag sadece hashtag için geçerli değil, yanıltıcı veya alakasız hashtagler videonuzun kaldırılmasına sebebiyet verir. Meta verileri, yani yanıltıcı meta veri politikası diyor ya, buradaki meta verisi demek başlık, açıklama ve etiketi de kapsıyor. Yani siz yanıltıcı açıklama, başlık veya video etiketi de kullanamazsınız. Aşağı doğru indiğimiz zaman hashtag harici. Yani diyor ki hashtag ekleme izin verilse de sıradan açıklayıcı etiketlerin veya tekrarlayan cümlelerin açıklanmaya eklenmesi hala yasaktır diyor. Bu politikayı da ihlal edersen videonuz kaldırılabilir veya cezalandırılabilir. Yani ne demek istiyor? Sadece bir açıklamadan bakın ne kadar politika varmış. Diyor ki sen diyor 1-2 satır uzunluğunda konunla alakalı açıklama ve hashtag kullanacaksın. Eğer diyor çok aşırı şekilde yazarsan bu diyor bir ihtar olur veya diyor alakasız kullanırsan yine diyor aynı şekilde. Üçüncü olarak ne diyor? Sen diyor bazıları şöyle yapıyor. Burayı kopyalıyor. Gidiyor bütün videolarda aynı açıklamayı ve video etiketlerini ne yapıyor? Kullanıyor. Hiçbir şekilde değiştirmeden. Burada ne diyor bana? Eğer diyor bu şekilde tekrarlayan cümlelerin açıklanmaya eklersen, yani sen bunu diyor eklediğinde politikayı ihlal edersin diyor. Özetle açıklama ve etiketlemede aşırı ve alakasız kullanım politikası kanalınızın kapanmasına sebebiyet veriyormuş arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Bir diğeri ve özellikle birçok kanalın başında olan bir şey neydi o? Karşılıklı abone olayı. Yani aslında spam yapmanız. Spam video bazında da yorum bazında da gerçekleşen bir eylemdir. Hatta burada da yine aynı şekilde bakın bu maddenin bir tanesinde şurada. Diyor ki sıradan etiketler veya tekrarlayan meta verileri eklemek, yani sen diyor video ile alakasız bir şekilde kopyala yapıştır yapıyorsun ya diyor. Videonuzun topluluk kurallarını ihlal etmesi neden olabilir diyor. Bunu da hemen böyle bir eklemek istedim size arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer maddemize, karşılıklı abone olmak. Birçok arkadaşımız özellikle kanallarını yeni kurduktan sonra diğer kanalların videolarının altına gidip karşılıklı abone, takibe takip, GT yapılır gibi hani böyle esnaflar elinde tabela tutar ya, onun gibi böyle pankart açarcasına ne yapıyor, yorumlarda bulunuyor. Şimdi bakalım kendine nasıl zararlar veriyormuş. Lütfen bunu uygulamayın. Sizin için iyi bir şey değil arkadaşlar. Şimdi özellikle hemen şöyle gelelim, spam teşvik. Bu çok önemli madde. Bu tabii ki videoyla da olabiliyor. Ancak videonun dışında örneğin diye bir madde var burada.
başka bir içerik üreticinin kanalına, içerik dedim orada farkındayım. Başka bir içerik üreticinin kanalına, onun da sizin kanalınıza abone olması karşılığında abone olmayı teklif etme. Diğer bir deyişle aboneliğe karşı abonelik içerikleri bu kapsamdadır diyor. Yani spam teşvik yapmış olursunuz. Algoritma ne olur? Bir süre sonra sizin kanalınızı ve yorumlarınızı arkadaşlar bu anlamda maalesef kötü cezalandırır. Spam yorumu da hemen açıklayalım. Tek amacı izleyicilerden kişisel bilgi toplamak, izleyicileri yanlış yönlendirmek, YouTube'dan çıkmalarına neden olmak veya yukarıda belirtilen yasaklı davranışlardan herhangi bir tanesini gerçekleştirmek. Yani spam teşvik politikasında ne yapıyormuş? İçerisine alıyormuş. Burada özellikle şu maddeden kanal kapanan bir kanal biliyorum, 140 bin abonesi vardı ve kanalı kapatıldı. Büyük miktarda aynı, hedefi olmayan veya tekrarlanan yorum bırakmak. Burada ne demek istiyor? Şimdi bazı arkadaşlarımız böyle sabah uyanıyor mesaisine, tamam mı? İşte arkadaşlar şöyle bir kanalım var, takip ederseniz çok sevinirim, takip diye bir yorum yapıyor. Sonra bunu kopyalıyor. Gidebildiği kadar gün içerisinde kanala gidiyor. Bütün video altlarına, hatta bir videonun altına yüzlerce yazanı gördüm ben. Yani ben artık onu engellemekten yoruldum. Üzülerek söylüyorum, engelliyorum çünkü spama düşürüyor. Bize de zarar veriyorsunuz. Bu sebepten dolayı tekrarlayan yorumlar da arkadaşlar sizin politika ihlali işlemenize sebebiyet veriyor. Haberiniz olsun, yapmayın arkadaşlar. Şimdi üçüncü madde, bu üçüncü madde biraz önemli. Başka kanal ismini kullanmak veya bahsetmek aslında başınızı belaya sokabilir. Ancak bu tabii ki bir parantez açmamız gerekiyor burada. Şimdi biliyorsunuz ki videolar çekiyoruz. Bu videoları çekerken başka kanallarla işbirlikleri yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, ben herhangi bir kanal ismini normalde kullanabilirim. Fakat onun haberi olmadan kendisinin kanal ismini başlığımda, açıklamamda veya video etiketimde kullanırsam aslında diyor bu diyor bir politika ihlalidir diyor. Örnek vermek gerekirse ne bileyim, ben diyelim ki Minecraft dizileriyle bir işbirliği yaptım. Biliyorsunuz ki artık şöyle bir özellik var. Başlığa şu şekilde bir boşluk bırakıp et işaretine basıp Minecraft mesela bakın yazarken şu şekilde çıkan kanalları buradan etiketleyebiliyorsunuz artık. Bu etiketleme sayesinde karşıya da bildirim gidiyor. Bu işbirliği anlamına geliyor. Ancak bunun çalışması için bu işlemi yapacağınız kanalın 1000 abonenin üstünde olması gerekiyor. Onu belirtmek isterim. Bu şekilde yaptığınız zaman nasıl çalıştığını da hemen göstereyim size. Belki bazı arkadaşlar bilmiyordu. Şurada bahisler var bakın artık. Bu bahisler bu anlama geliyor. Yani birisi sizi bu şekilde etiketlediği zaman, aynen bakın şurada gözüküyor. Hemen ne yapıyor? Sizin adınız geçen kanallardan sizin haberiniz oluyor. Bu önemli bir şey. Ancak habersiz bir biçimde siz insanların ismini, etiketini vesaire kullanırsanız bu bir politika ihlalidir. Çok yapılan bir şey. Özellikle yeni kurulan kanallarda kendi alanlarında büyümüş olan kanalları ne yapıyorlar? Geliyorlar mesela hemen video etiketlerine dolduruyorlar. Başka büyük YouTuber isimlerini. Bu size zarar verir. Politika ihlalidir. Yapmayın arkadaşlar. Milletin sadece önüne tabakla servis yapmış olursunuz. Çünkü siz büyük bir kanalın ismini burada geçirdiğiniz zaman denemesi bedava. Yazın bu aramaya. Bakın bakalım o mu geliyor, siz mi geliyorsunuz? Yani bunu yapmayın arkadaşlar. Evet, bir diğeri kimliğe bürünme politikasından bahsetmek istiyorum. Hazır bu konuyla bağlantılı. Bu konu biraz önemli. Bazılarınızın başına gelmiştir. Şimdi kimliğe bürünme ne demek? Başka bir kanal var. Siz diyorsunuz ki ben de bu kanal gibi olacağım. Ancak bazı arkadaşlar çok zeki oldukları için birebir aynısını kopyalıyor. Yani videoları kopyalıyor, bazıları indiriyor. Açıklamanızı birebir kopyalıyor, başlıkları birebir aynı atıyor, değil mi? Siz de bundan nefret ediyorsunuz. Çünkü sabahlara kadar emek verdiğiniz zamanlar oluyor. Değil mi? İşini düzgün yapanlardan bahsediyorum. Öbürü geliyor birebir sizin içeriğinizi kopyalıyor. İşte bu kimliğe bürünme politikasıdır. Cezası ağırdır. Şimdi bilmeyenler için hemen anlamından bahsedelim. Kanal kimliğine bürünme, başka bir kanalın profilini, arka planını veya genel görünümünü diyor veya diyor tarzını başka bir kimsenin kanalı gibi gözükecek şekilde kopyalayan bir kanal, diğer kanalı kopyalama niyeti açıkça ortada olduğu sürece kanalın kimliği büründüğü kanala %100 aynı olması gerekmez diyor kanalla. Yani birebir değil. Orada mesela virgül atması falan onu kurtarmıyor ya da birkaç kelime değiştirmesi. Uzaktan baktığınız zaman değil mi? Sıkıntı. Şimdi izin verilmeyen içerikleri bazı örnekler diyor. Tek farkın kanal adına eklenmiş bir boşluk veya işte o sıfır harfi gibi, mesela web eğitim 0 diye bir kanal açıyor herif. Bu diyor olmaz. Başka bir kişinin gerçek adını, kullanıcı adını veya resmini veya diğer kişisel bilgilerini kullanarak söz konusu kişi olduğuna inandırmak. Yani fake'iniz oluşuyor, klonluyor kendisini. Kanal açıklamasının başka bir kanalla tamamen aynı olması. Bu çok yapılan bir şey arkadaşlar ve diğerleri.
baktığınız zaman. Yani sen diyor birebir bu şekilde kanalları kopyalayamazsın. Haberiniz olsun. Bu da cezası ağır olan bir politika. Bunu da eğer başınıza gelirse ne yapıyorsunuz? YouTube kimliğe bürünme politikası yazıyorsunuz. Daha sonra lütfen ilgili içeriği bildirin diyorsunuz ve kendisini puf. Tamam mı? Gelelim en sondaki maddemize. Yani 5. madde, çok da başınızı ağrıtmıyorum. Çok karşılaştığımız maddeler. Şimdi bir kelime söyleyeceğim size. Sizin olmayan şey size gerçekten fayda sağlamıyor YouTube'da. Siz yol yürüdüğünüzü düşünüyorsunuz. Ancak eninde sonunda patlıyor. Daha patlamayan görmedim ben. Ne demek istiyorum? Telif hakkı, topluluk ihtarları, yani politika ihtarlarını çiğnemek. Şimdi siz başkasının videolarını kendi kanal videolarınızda kullanırsanız, başkalarının yüzünü, resmini vesaire, unutmayın, telif hakkı arkadaşlar sadece bir video ile alakalı bir şey değildir. Başkasının müzikleri, başkasının görselleri, değil mi? Bunlar bile telif hakkına tabidir. Eğer karşı taraf o görselin kendine ait olduğunu ispatlarsa, yani ana ham dosyaları elindeyse ve bunu YouTube'a bildirirse başınız belaya girer. Bunu unutmuyorsunuz. Bir de burada şunu belirtmek istiyorum. Telif dediğiniz şey sadece görsel, müzik veya videodan oluşmuyor. Şuradaki 3 noktaya tıkladığınız zaman arkadaşlar hemen geliyorsunuz buradan. Bu kadar madde var değil mi burada? Haklarımı ihlal ediyor da biz sadece şurada telif hakkı sorunu diyoruz. Oysa gizlilik sorunu. Başkasını deşifre etmeniz, değil mi? Bunu yapamazsınız. İftira atmanız, taklit etmeniz vesaire, bunların hepsi aslında sizin kanalınızın başını belaya koyan şeylerdir. Maddi manevi, bakın, eğer ticari bir şirketse karşıdaki ve siz onun bir açığını videoda gösterirseniz, şirket bunu bana ticari olarak zarar veriyor diye eğer sizi şikayet ederse bu maddi boyuta da gider. Yani mahkeme süreçleri başlıyor. Haberiniz olsun. Yani örnek veriyorum, bir oyun var. Size oyunda parayla satılan bir şey, arkadaşlar ben bunun hilesini buldum, İşte gelin bu linke tıklayın falan diye satarsanız başınız belaya girer. Çünkü şirketin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Politika ihtarları çok geniş bir alan kapsıyor. Bu anlamda çok başınızı yakan bir madde var. Hepiniz biliyorsunuz bunu. AdSense program politikaları hala birçok kanalın yaptığı şey arkadaşlar. Sadece üzerine düşeceğim, siz araştırabilirsiniz. Yani maddeleri söyleyeceğim. Video çok uzun olsun istemiyorum. Tekrar kullanılan içerikler. Başkasının içeriklerini videonuzda kullanmanız, değil mi? Bunlar yani sizin olmayan şey size fayda sağlamaz. Haberiniz olsun. Telif ve politika ihtarlarından da uzak duruyorsunuz. Bunun çözümü basit. Ne yapacaksınız? Bütün videoları kendi emeğinizle ortaya çıkartacaksınız. Özgün olacak. Başka birinin görselini kullanma vesaire ya da bu derleme videoları tarzında içerik üretmeyi düşünüyorsanız da bu alanlarda büyümüş kanalları takip edeceksiniz. Gerekirse onlarla iletişime geçeceksiniz. Bakacaksınız videoları nasıl işliyor. Bu şekilde kullanacaksınız. Öyle olduğu gibi alıp yükleyemezsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, sizlere birbirinden farklı, çok sık tekrarlanan ve kanalınızın kapatılmasına sebebiyet veren 5 tane maddeden bahsettim. Umarım bunların hiçbirini uygulamazsınız ve uzun ömürlü bir kanal sahibi olursunuz. Eğer siz de bu konularda bilgilerinizi pekiştirmek istiyorsanız arkadaşlar, ben size konuyla alakalı YouTube'un topluluk kuralları diye bir link bırakacağım. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde sıkılmayanlar için 11 adet ders bulunuyor içerisinde. Bu dersi tamamladığınızda bunlarla alakalı, yani topluluk kurallarıyla alakalı vesaire, oldukça fazla bilgiye sahip olmuş olacaksınız. Vaktiniz varsa bu kursu bitirin arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.